Şimdi baskımızı alacağız ama öncelikle otomatik kapatma modülümüzü nasıl kullanacağız bundan bir bahsetmek istiyorum. Yazıcımızı açıyorum. Bakın şu anda anahtarım açık pozisyonda ve yazıcım çalışıyor. Şu anda kapatırsam yazıcım kapanacak ki kapandı. Tekrar açtım. Yazıcımızın menüsüne girdiğimiz zaman hızlı ayar kısmında bakın ışıklarımızı zaten buradan açıp kapatabiliyorduk. En alt kısımda ATX gücü on off var. On dediğim zaman yani bir kere tıkladığım zaman şu anda rölem çekti. Aynı zamanda rölem üzerinden de enerjiyi alıyor. Yani artık ben şu anahtarı kapattığım zaman yazıcım hala çalışmaya devam edecek. Bakın kapatıyorum. Yazıcım hala çalışmaya devam ediyor. Artık bu etkisini kaybetti. İstediğim kadar açayım, kapatayım. Hiçbir şey değişmeyecek. Yazıcım çalışmaya devam edecek. Peki yazıcımı şimdi nasıl kapatacağım? Oldu, vazgeçtim. Baskı almak istemiyorum. İşim çıktı, gitmem gerekiyor. Ya şuradaki reset tuşunu kullanacağız ya da buradan hızlı ayar deyip yine aynı şekilde ATX gücü kapat diyeceğim. Bakın şimdi kapat diyorum. Yazıcım kapandı. Şimdi burada G kodumuzda da bir takım değişiklikler yaptık ve bu değişikliklerle beraber yazıcımız baskıya başladıktan sonra kendisini aktif edecek role ve bu role aktif olduktan sonra ben bu anahtarı kapattığım zaman yazıcım baskıyı bitirecek ve nozzle sıcaklığımın 80 santigrat dereceye gelmesini bekleyecek. Nozzle sıcaklığım 80 santigrat dereceye geldikten sonra da artık Arduino Mega'mız komutunu gönderecek, roleyi bırakacak ve yazıcımız komple kapanacak. Şimdi 6-7 dakikalık bir baskı alacağım ve bu baskı esnasında da sizlere yine anlatmaya devam edeceğim. Yazıcımı çalıştırıyorum. Modülümüz baskıya başladıktan sonra, baskıya başlarken aktif oluyor. Ayarlamış olduğum dosyayı seçiyorum. Şimdi ben bu dosyayı seçtikten sonra birkaç ayarlama daha yaptım. İlk başta kasa aydınlatmam çalışacak. 6. katmana gelene kadar ledlerim yanık kalacak. 6. katmandan sonra ledlerim sönecek. Kasa aydınlatmam kapanacak. En son baskıyı bitirdikten sonra ekstrüder üzerindeki fanı %75'e set edecek. Nozzle'ın daha rahat ve hızlı bir şekilde soğuması için. Bu set etmeden sonra ledler yine yanacak ve soğumaya başlayacak. Soğuma bittikten sonra 80 santigrat dereceyi bulduğumuz zaman artık yazıcı kendisini kapatacak. Ben buradan dosyayı hazır deyip dosyamı seçtiğim zaman önce nozzle'ımı ısıtacak, sonra tablayı ısıtacak. Hızlı olsun biraz daha. İkisi de hızlı ısınsın diye PLA ön ısıtmayı seçtim. Şu anda hem nozzle'ım hem tablam ısınmaya başladı. Nozzle'ım 215 santigrat dereceye gelecek. Tablam da 50 santigrat dereceye gelecek. Isınmalarını bekliyorum şu anda. Aynı zamanda bu ısınma işlemini verdikten sonra dosyaya yazdır diyeceğim. Şunu da seçmiş olayım. Tablam 48 santigrat derece. Nozzle'ım da 140 santigrat derece oldu. Tablam ısınmasını tamamladı. Evet, şu anda rölem artık aktif hale geldi. Baskım başlasın. Şu anda anahtarı kapatabilirim artık. Bu anahtarı kapatmasanız da şu anda herhangi bir şey olmayacak ama en son baskı işlemi bittikten sonra yazıcımız kapanmayacak. Bu arada baskıya başlamadan şu ucundan akan filamenti bu şekilde küçük bir karga burunla nozzle'a zarar vermeden alırsanız oraya gidip bir yerlere çapak gibi atmaz. Bakın baskım başladı. Kasa aydınlatmam otomatik olarak yandı ve anahtarı artık kapatıyorum. Ve baskım hala devam ediyor. Baskım tamamlandıktan sonra da dediğim gibi nozzle sıcaklığım 80 santigrat dereceyi bulduğu zaman artık yazıcım otomatik olarak kapanacak. Şimdi ben bu kaydı tamamen alacağım. Bu baskıyı bitirmesini bekleyeceğim. Sizlere iyi seyirler diliyorum.
baskımız tamamlandı ve ledimiz tekrar aktif hale geldi. Şu anda fanımız kendisini %75'e set etti ve nozzle'ın soğumasını bekliyor. Nozzle 80 santigrat dereceyi bulduğu anda artık otomatik olarak yazıcımız kapanacak. Nozzle'ımız 80 santigrat dereceye geldi ve artık yazıcımız komple kapandı. Şimdi bu modülü neden tasarladım? Her ne kadar yazıcımız kendisini baskıyı bitirdikten sonra soğumaya almış olsa da fanlarımız sürekli çalışıyor. Ekranımız çalışıyor. İnsanın aklı bir yazıcısında kalıyor. Yani rahat rahat bir bırakıp gidemiyor bir yerlere. Ama bu şekilde artık baskımızın süresini zaten G-kodumuzu ayarlarken az çok bilebiliyoruz. Ona göre baskımızı bırakacağız. 7 saatlik, 8 saatlik, 10 saatlik baskıyı bırakıp rahat bir şekilde çıkacağız. Fanlarımızın ömrünü uzatmış olacağız. Ekstradan boş yere fanlarımızın ömrünü kısaltmamış olacağız. Aklımızda artık makinemizde takılı kalmamış olacak. Burada artık 3 boyutlu yazıcımızı topladık ve nihai formuna kavuşturduk. Karşılaştığımız problemleri de beraber çözmeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur, yararlı olmuştur. Şunu baştan söyleyeyim, gerçekten kendiniz toplayacaksanız sabırlı olmanız gerekiyor, araştırmacı olmanız gerekiyor. Ama şunu da bilin ki size gerçekten çok büyük tecrübeler kazandıracak bu tarz işleri kendinizin yapması. Ayrıyeten dediğim gibi kendi yaptığınıza paha biçilemez. Umuyorum verdiğim kaynaklar sizlere fazlasıyla yeterli olacaktır. Esen kalın.